Evet, Tayvan plajına geldik. Burası bana göre en güzel plajı. Ama bu sefer çok turist de yok gibi sanki. Deniz suyunun sıcaklığı muhteşem. İnsanı üşütmüyor. Denize girdiğin zaman içinden çıkmak istemiyorsun. Bu arada çevreden çok fazla motor sesi geliyor ama inşallah çok rahatsız edici değildir. Yani benim sesimi bastırmıyordur umarım. Jet ski'ye binmek 500 baht. Dakikasına göre değişiyor tabi de 1000 baht da var. Kaç dakika bineceksin? Ben açıkçası hiç bilmedim. Ya biraz da korkuyorum. Ama binen insanlar çok. Kullanım falan da kolay galiba. Hayatımda hiç jet ski'ye binmediğim için. Umarım bir gün binerim. Gördüğünüz gibi herkes fotoğraf çekiyor. Şu anda buranın saatiyle saat 13. Yani tam öğle güneşi. Bu nedenle görüntü de karanlık çıkabilir. Bilmiyorum. Rastgele çekiyorum. Aslında ne çektiğimi de tam bilmiyorum. Görüntü kalitesinde de haberim yok. Umarım ters ışığa düşmüyorduruz. Aslında öğle güneşte ters ışığa düşülmez de ışık çok sert olduğu için karanlık çıkabilir. Ama biz işte bir yerde de tam öğle güneşinde
Bu gördüğünüz sıra jet ski sırası. Hintli kardeşlerimiz jet ski'ye binip gezecekler. Tayland'ın bu plajları, adaları aslında turisti çeken tek şey diyebilirim. Bana göre yani. Şu adaları olmasa Tayland'a pek kimse geleceğini zannetmem. Şimdi Tayvan plajını şöyle boydan boya bir tur atalım, siz de görmüş olun. Bu arada deniz çekilmiş. Denizin çekilmesi bence daha güzel oluyor. İnce kum ortaya çıkıyor. Görüyorsunuz, bir tane çakıl taşı yok. Helva gibi kum. Gördüğüm kadarıyla 50 metre kadar deniz çekilmiş. Akşama kadar biraz daha çekilir. Evet, gördüğünüz gibi Hintli turistler daha ağırlıkta burada. Çok ilginç, yani burası sanki Hintlilere özel bir plajmış gibi bir algı yaratıyor bende. Bütün turizm ajanteleri Hintli turistleri buraya getiriyorlar. Diğer plajlara götürmüyorlar, yani çok ilginç. Diğer plajlar da güzel ama hepsini buraya getiriyorlar. Muhtemelen bu jet ski falan burada daha çok, paraşüte binme daha çok burada. Yani aktivite daha çok olduğu için buraya getiriyorlar. Öyle tahmin ediyorum yani.
乜和腰骨，全都快快好勁。Arkadaşlar Tayvan plajını gezmeye devam ediyoruz. Bu arada paraşütü görüyorsunuz herhalde. Burada oldukça sık paraşütle gezme aktivitesi var. Hello, how are you? Where are you from? Rusya. Thank you. Türkiye. Turkey, evet. Hadi. Thank you. Size de good holiday. Evet arkadaşlar. Şuradan. Gördüğünüz gibi Rus bir arkadaşımız bize el salladı. Yani insanlar konuşmaktan çekinmiyor. Türkiye'de bir bayana selam versen yani sapık falan derler yani. Böyle de bir durum var. Onun için insanımız mutsuz. Yani diyalog yok, samimiyet yok. Kimse kimseye güvenmiyor. Mutsuz kategorisinde Türkiye. Hatta ilk 5'te falan yani o derece mutsuz. İşte onun için biz de ta kalkıp 10.000 kilometre uzağa kaçıyoruz. Şunu söyleyeyim, ben size bir örnek vereyim. Benim bir arkadaşım Antalya'ya tatile gitti geçen yıl. Ben de Venedik'e gittim. İtalya Venedik şehrine. Ben 16.000 lira harcadım. Yani otel, yemek,
işte uçak parası, her şey dahil 16 bin lira harcadım. Antalya'ya giden arkadaşım 32 bin lira harcadı. Neredeyse benimkinin 2 katı, hatta tam 2 katı. Yani bu nedir yani? Dünyanın en pahalı ülkesiyiz biz. Efendim orada her şey dahilmiş. İşte tamam, her şey dahil olabilir de yani bir Venedik'i görmek de başka bir şey yani. İmkanı olan bence artık Türkiye'de tatil yapmaz. Yani vize alamıyordur, gidemiyordur, o ayrı mesele. Onlara bir şey diyemem ama imkanı olan mutlaka başka ülkeye gitsin arkadaşlar. Çünkü bizim Türkiye'de artık her şey çığırından çıktı. Bir kişi yemek yese turistik bir bölgede 1000 liradan başlar. Yani ailenle nasıl gidebilirsin sen oraya? Diyelim ki 3 de çocuğum var diyelim. Hadi 2 çocuk olsun. Hadi bir çocuk olsun. Mümkün değil. Yani gidip bir restoranda yemek yediğin zaman 3 kişilik bir aile en az 3000-4000 lirayla çıkarsınız. Fakat burada mesela biz akşam bir restoranda gittik arkadaşlar. 500 bahtı dedik. Yani 500 lira dedik. Yediğimiz de balıktı yani, öyle ufak tefek de bir şey değildi. 3 kişiye 500 baht. Ha, üstüne başka bir şeyler de alabilirdik ama almadık, o ayrı mesele. Demek istediğim yani Türkiye'de artık fiyatlar çıldırmış durumda. Mantık dışında. Neyse, tadımızı bozmayalım. Keyfimizi kaçırmayalım. Artık olan oldu. Yapacak bir şey yok. Türkiye'nin kaderi bu. 100 yıldır böyle yani. Sadece şu 4-5 yılı söylemiyorum. Türk insanı mutsuzluğa mahkum edilmiş. 3-4 yıl iyi gider, tak arkasından bir kriz. 5-6 yıl iyi gider, tak bir kriz daha. Şöyle söyleyeyim size, bundan 10 yıl önce biz mesela 1 lira verdiğimizde 10 baht alıyorduk, 10 baht. Fakat şimdi nasıl durum biliyor musunuz? Aradan geçmiş 10 yıl, bizim paramız bahtın da altına gelmiş. Yani 1 lira verdiğin zaman 1 baht alamıyorsun artık. 10 baht alırken şimdi 1 baht dahi alamıyorsun. 0.87 baht falan alıyorsun. Böyle bir ülke yok dünyada. Dünyada gerçekten böyle bir ülke yok. 10 yıldır şurada fiyatlar hemen hemen aynı. Geçen yıl geldim, tuk-tuka bindim. 10 bahtı. Bu yıl geldim yine 10 baht. 3 yıl önce geldim 10 bahtı. Bu yıl geldim yine 10 baht. 3 yıl önce Türkiye'de bir belediye otobüsü, yani bilmiyorum da 2 lira falandı galiba, hatırlamıyorum ama. Çünkü fiyatlar o kadar hızlı değişiyor ki hatırlamam mümkün değil yani. 10 yıl önce belki 1 liraydı. Bugün İstanbul'da işte 25 mi 26 mı ne, öyle bir şey. 10 yıl önce yine burada tuk-tuk 10 bahtı yani. Değişen bir şey yok. Bu Tayland dediğinde tüm ülkelere uzak bir yer aslında. Bizim gibi böyle Avrupa'ya yakın bir ülke de değil. Biz ihracatımızı Avrupa'ya yapıyoruz güya. Sanayimiz daha çok gelişmiş. Ama görüyorsunuz işte yani demek ki üretim de bir şey değil. Yani üretim yapmak da senin paran değerlendirmiyor. Parayın değerlenmesi için güven lazım, güven. Dünya ülkelerinin size güvenmesi lazım. Yani bize güvenmesi lazım. Güvenimiz yok yani. Bize güvenmedikleri için paramız sürekli değer kaybediyor. Bugün Tayland ne üretiyor da ne satıyor? Parası niye bizim paramız karşısında bu kadar değer kazanıyor? Neden dünyanın turizm merkezi? Ben şurada turisti kazıklamaya çalışan bir kişi görmedim ya. Yani Pattaya'nın içinde 10 bahtsa bir şey, böyle turistik bir yere geliyorsun yine 10 baht. Değişen bir şey yok. Yani limandan bu bulunduğum plaja gelmek 20 bahtı. Yıllardır aynı. Yine 20 bahta geldim. İnsan bazen sinirleniyor. Yaptığı tatilin de tadını almıyor. Yeter artık yani, bu milletin çektiği çile de yeter yani. Yeter. Ben çocuktum. Bizim evde ekonomi konuşulurdu. Ya yaşım 50'yi geçti. Hala ekonomi konuşuyoruz yani. Rahmetli babam
Misafir geldiğinde işte ne olacak efendim, sigaraya zam gelmiş, çaya zam gelmiş, ne yapacağız falan derdi. Böyle sohbet geçerdi evde. Fakat bakıyorum aradan 50 yıl geçmiş, hala aynı sohbetler var evde. Hala ekonomik kriz konuşuluyor. Demek ki değişen bir şey olmamış. Değişen bir şey olmamış yani. Ben şimdi şurada çekim yapıyorum. Bakın bizim kültürümüz de çok bozuk bir kültür. Ben milliyetçi bir insanım ama açık konuşalım. Bizim kültür de bozuk. Mesela ben İstanbul'da Florya plajına gitsem elime böyle kamera alıp da açık açık. Benim kamera da bir de şeyde tripodla bağlı yani kocaman görünüyor yani. Çekim yapsam yemin ediyorum orada görevli görevsiz, sade vatandaş veyahut da görevli hemen gelir, ne çekiyorsun ne çekiyorsun. Elini körünü çekiyorum kardeşim, neyi çekeceğim yani. Anı çekiyorum. Ya keyfimin kahyası mısın? Çünkü milletin yani özel alanına girmiyorsun ki. Kamuda çekim yapıyorsun yani. Ama hemen üstüne vazife olan da olmayan da karışır. Onun için ben son 5 yıldır Türkiye'de tatil yapmıyorum arkadaşlar. Bıraktım yani. Türkiye'de en güzel yerine de götürseler beni gitmem. Ki zamanında da gittim, gitmedim değil. Yani Side'sinden, Alanya'sından tut Marmaris'ine kadar görmediğim yer kalmadı. Oralar da güzel yerler. Doğası güzel. Ne bileyim ben, her şey güzel de. Ama fiyatlarına bakıyorsun, insanların kültürüne bakıyorsun. Gittiğine de pişman oluyorsun. Kazıklanıp geliyorsun. Nereden girdik ya bu konuya? Moralim bozuldu yani. Keyfimize bakalım diyoruz da pek de bakamıyoruz. İşte burada bile ülkemizi düşünüyoruz. Bu arada bu plajlarda şezlong kiralarsanız 200 baht arkadaşlar. Şemsiye de 100 baht isterseniz. Pazarlık ederseniz biraz daha düşük oluyor o işler. Türkiye'de şezlong kiralasan 500 liradan başlar. Bilmiyorum yani, diyorum ya 5 yıldır gitmedim ama belki 1000 liradan başlar. Öyle Marmaris'te, Bodrum'da falan. Şuranın Bodrum'dan kalır yanı yok ya. Yani gece kulüpleri olsun, böyle denizli plajı olsun. Yani Bodrum'dan kötü bir yer değil şurası. Thank you very much. Bak mesela bana dedi ki jet ski'ye biner misin? Kağıdı gösterdi. Teşekkür ettim. Tamam, hemen çekti gitti. Yani yapışmıyor. Yapışmıyor. Bizim Türkiye'de yapışırlar. Gel işte 1000 liraysa 500'e yapalım, 400'e yapalım, 300'e yapalım. Ensenden ayrılmaz. Bakın burası ayrılmış bir bölüm. Burası jet ski'ye ait. Burada yüzme olmaz. Şurada yüzülür. Burada yüzülmez. Güvenlik önlemini almışlar yani. Gördünüz değil mi demin Rus kız nasıl kameraya el salladı. Konuştuk az çok, yani benim İngilizcem çok yok ama biraz İngilizcem olsa da oturup orada yine sohbet ederdik. Belki bir röportaj yapardık. Yani ben İspanya'ya gittim. O yine o şekilde karşılandım. Yani Ukraynalı bir bayan kısa bir sohbet oldu. Geldi kameraya el salladı falan. Abi Türkiye'de mümkün mü böyle şeyler ya? Mümkün mü kardeşim? Yani.
Tamamen bozuk bir kültürümüz var bizim. Kim ne derse desin. Çarpık. Yani burada da kendi ülkemi kötülüyor gibi oluyorum ama bu da bir gerçek. Kimse kusura bakmasın. Neyse arkadaşlar. Tai Wan plajını gördünüz. Ben çok beğeniyorum.